Herkese merhabalar. Bugün Kubato AdBlue ve DPF'li olan makinamızın AdBlue ve DPF'ini iptal edeceğiz. Bunun için öncelikli olarak SCR AdBlue kısmını anlatacağım. Daha sonra DPF tarafına geçeceğiz. AdBlue tarafına şöyle göstereyim. Öncelikle NOx sensörümüz burada. Buradan motorun alt kısmına gidiyor. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz soketi şöyle çekeyim. Şuradaki de NOx, bir NOx, diğer NOx da burada. Bunların soketlerini çekiyoruz. Daha sonra şu şekilde 4 kablolu bir NOx'umuz var. Bunun pinlerini ve emülatör bağlantısını anlatacağım. Şurada gördüğünüz pin 1 artı emülatörümüzün kırmızısına, pin 2 emülatörümüzün siyahına, pin 3 Kenlow emülatörümüzün yeşiline, şu gördüğünüz. Pin 4 de emülatörümüzün şöyle göstereyim sarısına, Kenhay bu da. Buraları çekiyoruz. Daha sonra aracın alt kısmında şöyle geçmek gerekirse hemen gördüğünüz gibi hemen şurada da soketi mevcut. AdBlue beyni var. Onun soketini çıkartıyoruz ve buraları izole ediyoruz. Daha sonra seviye soketine geçiyorum. AdBlue seviye soketimiz var. AdBlue seviye soketimiz burada. Hemen tankın üstünde. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz karşıdaki yeşil soketi buradan ayırıyoruz. Gördüğünüz şu şekilde. O soket oraya takılı. Buradan ayırıyoruz. SCR AdBlue emülatörü montajı bu kadar. Daha sonra DPF'e geçiyoruz. DPF tarafı tam burası. Gördüğünüz gibi Dodge giriş, DPF giriş, DPF çıkış, sıcaklık sensörleri. Bir de fark basınç sensörü var. Gördüğünüz gibi onların kablosunu biz şu şekilde aldık. Bunlar sıcaklık, Dodge sıcaklık giriş ve DPF giriş. Dodge'un için yeşil kabloları bağlıyoruz. İnce yeşil pin 1'e, ince yeşil pin 2'ye, Dodge tarafı. Daha sonra sarı kablomuz var emülatörden. İnce sarı yine DPF girişe, ince sarı, diğer ince sarı DPF'in giriş pin 2'sine. Daha sonra DPF'in çıkış olan sıcaklık. O da şuradaki beyaz. Gördüğünüz gibi. Emülatörümüzden ince maviyi pin 1'e. Yine diğer ince maviyi pin 2'ye. Şimdi sırada DPF. Şurada gördüğünüz soket. 3 pinli soket. Onun pin 3'ü şöyle şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Biz buradan şöyle beyaz kablo şuradan bulduk. Pin 3'ünü. Emülatörümüzün beyazını bağladık. Emülatörümüz CAN bus emülatör. Şimdi bir de emülatörümüzden kalın sarı ve kalın yeşil, siyah ve kırmızı çıkıyor. Burada diagnostik soketimizi görüyorsunuz. Diagnostik soketimizin burada pin numarası yazmıyor. Biz ölçerek bulduk. Kırmızısını kontak hattına, siyahını eksiye, emülatörümüzün Kenhay sarı kablosunu kalın sarı Kenhay'a. Yine burada kahverengi beyazlı bir kablo burada. Tabi fark ediyor diğer makinalarda. Diğer tek renk kahverengi olan da emülatörümüzün yeşiline bağladık. Şimdi DPF'i size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kontak hattı kırmızı. Bu yine sitemizde mevcut. Kırmızı kontak hattı, siyah şase, kalın sarı Kenhay, kalın yeşil Kenlow. Beyaz kablo DPF fark basıncın pin 3'üne, yeşil kablo Dodge'un birinci pini, yeşil ince yine DPF Dodge'un pin 2'sine, ince sarı yine aynı gördüğünüz gibi şuradayım. İnce sarı DPF giriş pin 1, ince sarı DPF giriş pin 2, ince mavi DPF çıkış pin 1, ince mavi DPF çıkış pin 2'sine. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi ekrana geçmeden önce diagnostik tarafına geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim.
Fark basıncımız bu şekilde oynayacak. Sıcaklıklarımız gördüğünüz gibi sıcaklık 1-2-3 olarak 0-1-2 olarak 88-89 derecelerde. Şimdi bir de hata okuma yapacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata bulunmamakta. AdBlue seviyemiz gördüğünüz gibi buralarda. Gaz yemesinde herhangi bir problem yok. Şimdi yan ekrandan sıcaklık ve DPF fark basıncında değerlerini görebilirsiniz. Sahil Teknoloji'yi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam ediniz.